Merhabalar arkadaşlar, merhabalar arkadaş olmayanlar. Bizi kim izliyorsa merhabalar. Abi ne yapıyorsun? Dillendim abi. Ne yapıyorsun? İyi misin? Dillendim abi. Işığı ayarlamaya çalıştım da şu anda. Ayarlayabildin mi? İnsanlar benim ismimi bilmiyor senin yüzünden. Hiçbir zaman Reşat demiyorsun. Hep Aynen, dillendim, aynen. dillendim, Bilerek dillendim. yapıyorum. Bilerek yani sen bilinmeyesin diye onu yapıyorum. Evet. Biri bana geçen şey sormuş. Abi dillenmeseydin ne yapardın? Ne yapardık? Dillenmeseydim ne yapardım? Biliyor musun? Bilmiyorum. Bir cevabın var mı o soruya? Şu anda Tamam. ışık çok kötü geliyor. Görüntü çok kötü. Keşke şuraya gitseydim. Herkes yorumlarda şey desin, evet onun ışığı çok kötü, evet o çok yani böyle berbat duruyor. Şimdi herkes onu yorumlasın, tamam mı? Şimdi arkadaşlar nereden izliyoruz? Biz hep Türkiye'de miyiz? Biz İstanbul'da mıyız? Nereden izliyoruz arkadaşlar bu şey? Bir maç mı var bugün? Bu akşam bir maç mı var? Maç mı var bugün? Biliyor musun? Sen takip ediyor musun futbolu? Yok, yok. Takip Tamam. etmiyorum ama. Maryland. Biri Wow. Maryland'den izliyor. Maryland'dakilere selam. Maryland. Gabon. Gabon'dan izliyorum diyor. Gabon bir yer mi ne? Bir ülke. Bir ülke. Valla mı? Evet, öyle bir ülke var. Haberim yok. Tamam. Türkiye abi. maçı var diyor, reis diyor. Aa, ben bunu nasıl bilmem, ne biçim Türkse. Şimdi bugün biz ne yapıyoruz? Biliyor musun? Hiçbir fikrim yok bu arada arkadaşlar, bugün ne yaptığımızı. Yalan Jack bana söylemiyor. Ben ona söylemedim. Hiç söylemedi. Hatta mesaj attım ben sana dün akşam. Söylemiyor. Yok. Ben de akşam... sizin kadar fikirsizim. Aynen. Dün akşam şey dedi. Biz yarın ne yapıyoruz? Ben de bir şey bulurum yaparız falan dedim. Şimdi herkes bana soruyor. Yani aslında ben hep şey söylüyorum. Yani Türkçe düşünmeden, yani Türkçe çevirmeden yeni kelimeler öğrenmemiz lazım. Yani biz nasıl yeni kelime öğreneceğiz? Nasıl işte vocabulary'mizi geliştireceğiz? Yani Türkçe çevirmeden, yani ana dilimizi düşünmeden yeni kelimeler öğrenmek istiyoruz. Tabii ki mümkünse, bazen işte mümkün olmuyor. Ama biz bugün bir şey okuyacağız ve o okuduğumuz şeyde ki yani yeni kelimeleri öğrenmeye çalışacağız ve nasıl Türkçe düşünmeden öğrenebileceğimizi göstermek istiyorum. Tamam mı? Olur mu? Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar, şu anda bakıyorum da yayını sadece 37 kişi beğenmiş. Bir zahmet bir beğeni tuşuna basıverin. Ne Şu olur? anda 135 kişi var. Hepiniz şu anda beğeni tuşuna basarsanız tak YouTube tarafından önerilecek bu video. Şu anda canlı yayında 2 tane Amerikalı köylü kişi var ve konuşmaya çalışıyorlar. 2 tane. Siz kimsiniz İngilizce anlatıyorsunuz? Kimsiniz? Diyen birkaç kişi olur. Evet. Aynen. Evet, o insanlar gelsin. Beğeniye bir tıklayalım ya. Bir saniyenizi alacak. Bir saniyenizi. O Böyle bir... anında 100 tane beğeni geldi. 126 oldu. Siz harikasınız. Adamsın. Ben mi? Tamam. Ben ne yapayım? Adamlar yaptı. Bu ne diyor? Ne diyor bu? Grüße aus Stuttgart. O bir şehir mi? Stuttgart'tan selamlar diyor. Evet, Almanya'da bir şehir. Stuttgart. Grüße demek, Biz de greetings demek. Stuttgartlıyız biz. Stuttgart çocuklarıyız. Hepimiz Stuttgartlıyız. Abi, Stuttgart-Hausen'ı biliyorum. Oraya gitmiştim bir kere. Şimdi aslında bunu denemedim. Dur. Bunu açayım. Nereye gitti? Evet, orasıydı. Tamam, şimdi bunu açıyorum. Share. Yani share. Grüße aus Wuppertal. Share screen. Tamam. Share What are we screen going to do? I still have no idea what we're about to do. So. Okay. Şimdi bütün şeyimi paylaşacağım. Çok garip bir şey olacak şimdi. Dur, oldu. Şimdi yok. Evet, şimdi oldu. Bunu görüyoruz değil mi? Okunuyor değil mi? Yes. Ben okuyabiliyorum. So, bunu okuyacağız arkadaşlar. Ve yeni kelimeler gördüğünüzde, yani çok iyi bilmediğiniz ya da anlamadığınız şeyleri gördüğünüzde siz yazacaksınız, tamam mı? Ben yavaş okuyacağım, siz yazacaksınız ve biz o şeyleri nasıl öğrenebileceğinizi, yani Türkçe düşünmeden nasıl öğrenebileceğinizi anlatacağız. Tamam mı? Ben okuyorum. Aslında sen okumak istiyor musun bu ilk cümleyi? Olur. Okay, read it bro, hit it, take it away. All right, Knock bro. it out. I'm gonna hit Knock it. it out. Knock it out, bro. Take it. All right. Do you have hopes and dreams of speaking a language fluently, but you're too lazy to study? Question mark. Me Keep too. going. Let's go ahead and do this one. Okay, but what if I told you that your laziness, far from being a limitation,
could actually make you great at learning languages. Let's go ahead and do this one. Okay. Read on, if you can be bothered, to find out why the lazy way is often the best way, and learn 7 ways you can leverage your laziness to learn a language effectively at home. Wonderful. Wonderful. Şimdi arkadaşlar bunu kapatayım. Dur. Okay. Şimdi bunu kaldırmadım ya. Okay. So, bilmediğimiz kelimeleri yazıyoruz. Ya da anlamadığımız şeyleri yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Leverage. Gayet güzel bir kelime. Leverage. Okay, yes. So we don't understand the word leverage. Do you know the word leverage, Reşat? You know the word leverage, yes. right? Everybody knows the word leverage, but some people don't know the word leverage. So, what are we going to do? We are going to... Şimdi seçeneklerimiz ne oluyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? We can try to explain it in English without translating it. Right. So we can try to explain it in English. Bu ne demek oluyor? Şuraya gireceğiz. Ondan sonra leverage. I spelled that wrong, didn't I? Is it leverage? Yeah, that's it. Leverage, yeah. Okay, there we go. Can you see that? You have to make it a little bit bigger. Okay. How's that? Can you see that? Yeah. Okay. So here we go. We have your pronunciations. And then we have the meaning of it right here. The action or advantage of using a lever. Şimdi gençler bizim İngilizcemiz bunu anlayacak kadar iyiyse o zaman hiç Türkçe düşünmeden bunu anlayabiliyoruz. Başka bir şey var mı burada? Power to influence people and get the results you want. Power to influence people and get the results you want. İngilizce yani bunu anlayabiliyorsak o zaman bunu anlıyoruz. Bu kelimeyi anlıyoruz. Yani hiç Türkçe düşünmeden, hiç şey yapmadan, yani ana dilimizi düşünmeden bunu anlıyoruz. Aynı zamanda şey yapmamız lazım değil mi? Yani nasıl kullanıldığını görmek lazım değil mi? O zaman yani şey var. Dictionary bu ne? Cambridge.org. İşte bu linklerin hepsini koydum. Açıklama şeyine koydum. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Nereye gitti? Bu arada ben de Cambridge'i kullanıyorum. Mesela bir kelimenin telaffuzundan emin değilsem Cambridge'e giriyorum. Telaffuzunu yazıyor ve veriyor da. Yani hem İngiliz telaffuzunu veriyor hem de Amerikan telaffuzunu veriyor. Arkadaşlar gerçekten Cambridge hem bir de zaten çevirmekten ziyade İngilizce size bir örnek vererek size anlatıyor. Ve bence Cambridge'i kullanmalısınız hepiniz. Şimdi bir örnek vererek demişken şunu da yapacağız. Youglish diye bir şey var. Tamam mı? Yes, Youglish is perfect. Böyle bir şey, Türkçe için böyle bir şey olsaydı benim hayatım çok daha kolay olurdu. Ama sanırım Türkçe için böyle bir şey yok. Şimdi geliyoruz buraya, tamam mı? Leverage. Yazdık. Enter'e bastık. Kaç şey çıktı? 13.000 şey çıktı. 13,000, wow. Ben sesi paylaştım mı hatırlamıyorum. Sesi geliyor mu? Sesi ben şu anda duymuyorum. Ne güzel. Tamam, şuraya geldim. Pardon. Bunu yine şey yapmadım. Dur. Paylaşmaya dur. Share değil. Bu arada yorumlarda okuyorum arkadaşlar. Turing ile ilgili sorularınız var. Turing de çok aslında güzel bir site ama Cambridge'e nazaran eksik kalıyor. Çünkü sadece size çeviriyi veriyor. Ne telaffuzu veriyor. Hani en azından benim bildiğim kadarıyla telaffuz görmedim hiçbir zaman Turing'de. Hem de şeyi de vermiyor. Bir açıklama da vermiyor. Sadece direkt çeviriyor. Ve bu istemediğimiz bir şey aslında. Direkt çeviri olarak her zaman verimli olmuyor yani. Hı. Şimdi gördüğünüz gibi ben leverage kelimesini yazdım. Ondan sonra kaç şey çıktı? Yok, o değil. Dur. Telaffuzu da varmış ama direkt olarak görülmüyor. Ben Turing'de görmedim. 3 aksanla varmış. Tamam, yanlış bilgi vermek istemedim ben. 13.000 örnek var, tamam mı? Burada şey yazıyor. Yazılışını görüyoruz. Ve dinliyoruz. Can today... Sesi geliyor mu? Geliyor. Tamam, o zaman... Fantastic performer can today leverage his or her skills across the global economy. Onu anlamadık mı? Bir sonrakine geçiyoruz. In some cases military.
leverage that we had. If we Onu anlamadık mı? Bir sonrakine geçiyoruz. Binlerce Law as a point of leverage is crucial in protecting. örnek görebiliyoruz. İşte hangi preposition kullanılır, işte nasıl bir durumda kullanılır, işte nasıl bir ortamda kullanılır, işte onların hepsini görebiliyoruz bu Youglish web sitesiyle. Tamam mı? Evet. Bunu anladık mı? Arkadaşlar aslında You ile English'in karışımı Youglish soruluyor çünkü yorumlarda okuyorum. Ve Youglish'te şöyle muazzam bir şey daha var. Şimdi 13.000 tane örnek verdi. Yukarıdan aynı zamanda şeyi de seçebiliyorsunuz. US American accent, English accent, Australian accent. Bu 3 aksan arasında mesela ben bunu tamam Amerikan aksanını biliyorum ya da öğrenmek istemiyorum. Avustralya aksanıyla konuşmak istiyorum. Belki daha hoşuma gidiyor o aksan. O aksanı seçiyorsunuz ve Youglish size yazdığınız kelimenin o aksandaki telaffuzuyla örnekler veriyor. Ve hayatın içinden örnekler olduğu için bence çok verimli bir uygulama. Ben de Youglish'ten bir ara bir yerde bahsetmiştim. Bunu görmüşken bunu paylaşayım. Ben bir Discord server'ı açtım. Aslında ben açmadım. Şu arkadaş açtı. Şu Lucifer Morningstar dediğimiz kişi açtı. Bir tane Discord ne deniyor? Sürücü mü deniyor? Ne deniyor? Sunucu. Discord sunucusu. Discord sunucusu. Bu arada Evet, bana da açtım. yazıyorlar DM'lerden. Bana da yazıyorlar Discord açalım sana falan. Ama ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne bu Discord yani? Ben bunu TeamSpeak olarak gibi bir şey olarak biliyorum ama ne yapılıyor mesela? Şimdi açmışlar onu sana. Ne oluyor orada? Valla ben de henüz çözemedim ama ben giriyorum işte biz chat yapıyoruz, sohbet ediyoruz. İşte ben bir şeyler yazıyorum. Onlar da Konuşmalı mı ya da sadece mesajlaşıyor? Yazılı var, konuşmalı var. Ben tam çözemedim ama çözeceğim ve biz gidip takılacağız arkadaşlar. Gezeceğiz, tozacağız. Okay. So, let's go back and actually do a little bit of English. Let's actually not just teach you how to learn English, but actually teach some English. Yeah. That was not right. That was not what I wanted to share. Okay, share screen. You didn't share anything. I feel super shitty. I feel like I look really shitty. This lighting is bad. My t-shirt is bad. I have to change my position. I have to change my location. So, Okay. So, what do we want to share? What do we want to teach from this first little thing? Do we have anything that's of interest in this sentence? Hopes and dreams. That's a common thing in English. Hopes and dreams. That's usually those two terms are usually used together, or not usually, often used together. Burada fluent kelimesini görüyorsunuz. Ama fluently oluyor. Neden fluently oluyor? Çünkü biz speaking kelimesini etkiliyoruz. Ve speaking bir fiil oluyor. O yüzden fluent değil de fluently dedik bir adverb olarak. Başka bir şey görüyor musun? Anlatmak istediğin. Too lazy to study, but what if I told you that your laziness far from being a limitation? Bence bu kalıp hani far from being a limitation hani cümlenin içine girdi ya. İnsanlar böyle kalıplar kullanmakta işte cümlenin arasına böyle virgül koyup böyle bir şey ekleyip tekrar virgül koyup cümleye devam etmekte çok başarılı değiller Türkiye'de. Çünkü bu Türkçe'de böyle çok var olan çok kullandığımız bir şey değil. Bence böyle hani bu niye böyle bir şey? Yani kelimeler bence anlaşılır. Hani işte far, limitation, bilmem ne bunlar bilindik kelimeler. Ama neden böyle bir kalıp Zach? Ve ne anlama geliyor oradaki o kalıp far from being a limitation? Ve niye oraya koydun? Şimdi far ne demek? Yani böyle fiziksel işte böyle somut bir şey olarak öyle anlayacak olursak o zaman yani uzak oluyor. O yüzden limitation ne oluyor? Yani bir sınır. Yani bizi sınırlayan, bizi bir şey yapmamızı engelleyen bir şey oluyor. Bizi sınırlayan, bizi kısıtlayan bir şey oluyor. O yüzden öyle bir şey olmaktan çok uzak olarak, bu çok saçma oldu. Yani Türkçe'ye vurmaya çalıştım ama yani bir limitation değil de farklı bir şey. Yani bir limitation... Bir sınırlama olmaktan ziyade bilmem ne. Evet yani Türkçe olarak böyle bir şey ifade etmek isteseydik işte öyle yani ziyade gibi bir şey derdik. Bu far yani uzak yani ona hiç yakın değiliz. Yani bu olaya hiç yani yaklaşmıyoruz bile yani. Far from being a limitation
Yani hiç de öyle değil. Hiç de limitation değil. Gibi bir anlama geliyor. Yeah. But what if I told you yani şunu deseydim ne olurdu diyor bu kişi. But what if I told you sana şunu deseydim ne olurdu? Ne olurdu demiyor ama yani o anlaşılıyor. Okay. Şimdi arkadaşlar başka ne anlamıyoruz? Başka anlamadığımız kelimeler var mı burada? Bir de az önce laziness yazmıştı orada bir yerde laziness. Laziness. Okay. Şimdi bunu açtım. Yok açmadım. Bunu kapattım. Bunu açtım. Stop. Share screen. Man, I look so pale. Screen. It's okay. You can just look pale. It'll be okay. And we're going over here. What if I do this? What if I do this? No, it's not going to work. Okay, we're going to go here. Arkadaşlar yeni gelenler bir yayını beğenelim. 230 kişi var. 151 kişi beğenmiş. Okay, so let's say you go here. Arada gideceğim. You go here and you look up laziness. And you see this. Sence lazy kelimesini bilmeyen bir kişi. Bunu ne oldu şimdi? Belki laziness kelimesini bilmeyen bir kişi bunu anlayamayacak. Ne diyorsun? The quality of not being willing to work or use any effort. Bence gayet anlaşılır. Sence anlaşılıyor mu? Tamam. O zaman bunu anladıysak... Bu sesin konusunda senden tekrar yankılanıyor. Efendim? Şu anda. Benim sesim mi yankılanıyor yoksa senin sesin mi? Hayır. Ben konuştuğumda benim sesim senden tekrar geri geliyor. Senin sesin direkt benim kulağıma geliyor. Kulaklık takıyorum yani. Ama bence insanlar beni iki duyuyor. Evet. Değil mi arkadaşlar? Ses yankı yapıyor diyorlar. Evet, herkes yankı yapıyor diyor. Benden kaynak değil. Az önce sesi paylaştım galiba. Olabilir. O zaman onu yapmayayım. Bunu kaldırayım. Bunu. Şimdi konuşsana. Bla bla. Şimdi evet, bla. Okay. O zaman sesi paylaşmayacağım. Sadece o English işte şeyini göstermek istedim. Yani onun için ses gerekiyordu. Şimdi share screen. Şimdi şuraya geldik. Yok. Tamam. Yok şuraya geldim. Evet şunu yapalım. Tamam dedik ve şuraya gittik. Bunu anladıysak, laziness kelimesini anlamak istiyorsak bunu okuyabiliriz. Bunu anladıysak ne güzel. Ondan sonra English'e girebiliriz. Onu kullanabiliriz. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Word hippo. Arkadaşlar word hippo bizim en yakın What is that? So you're going to go in here and you're going to go laziness. Yanlış mı yazdım? Yok. You're going to go laziness. Yo, doğru. And you have sentence examples. Thousands of them. Thousands of sentence examples. Show more. Bam. Thousands and thousands of sentence examples. Bam. Show more. You just keep going. They just never stop. Ne oldu şimdi? Wow. Şimdi. Tamam. Benim bilgisayarım şimdi çıldırdı. Orada pek iyi okunmuyor. Çok küçük kalıyor yazı. O zaman ne yapayım? Şunu yapayım. Yaklaştım bayağı. Yeah boy. Şimdi arkadaşlar bu kelimenin nasıl kullanıldığını bilmek istiyorsak buradan görebiliyoruz. O yüzden English var ne için? Yani konuşmaya dayalı bir şey istiyorsak, yani nasıl sesli bir şey istiyorsak, aynı zamanda okumak istiyorsak bu var. Word hippo var. Tamam mı arkadaşlar? Word hippo and English are your friends. Arkadaşlar. Şimdi lazy ne demek? What does lazy mean? We're not going to do this in Turkish. We're going to do this in English. What does lazy mean? So lazy is if someone I'm sorry. Laziness. Well, laziness is not wanting to do something, like not having the power or will to do something, especially when it comes to work. Okay, so you hear that, you don't want to do something. Okay, cool. And then you go back over here and you read this and it says, as an experiment in laziness. So we're doing something with laziness. I decided not to shave on Saturday.
I decided not to shave on Saturday and Sunday. Bu cümleyi anladıysak ve bu anlamı anladıysak herhalde laziness kelimesini anlamışızdır. Ne diyorsun? Bence de. Bence anlaşılır gayet yani. Okay. So now we're going to come back here, and then we're going to come back here. Okay. And then actually now let's go back. Let's go back over here. Biri Okay. şey demiş. Yani bir şeyin sonuna nes eklersek lik ekimi gelir. Bazen. Happy, happiness. Her zaman değil ama öyle bir şey var diyebiliriz ama kural değil o ama öyle bir yapı var evet. Evet yani evet bazen oluyor işte happy, happiness, işte mutlu, mutluluk, başka ne var? Sad, sadness. Ama yani her yani look şey olmuyor yani bir Aynen. Mesela ness true'da oluyor. trueness olmuyor. Truth oluyor. Ama şey de var yani Türkçe'de gelin diye bir şey var. Gelinlik diye bir şey var. Yani orada bir lik kullanılıyor ama farklı evet, bir evet. lik oluyor. Yani Türkçe yani bilmem ne lik. Yani bir sürü likler var. Bu arada biri craziness yazmış. Y ile biten kelimelerde mesela crazy ya da lazy onlar Y ile bitiyor ya ness eki alıyorsa o Y i'ye dönüşüyor arkadaşlar. Yani craziness Y ile değil I ile yazılır ama crazy Y ile yazılır. Tıpkı o şey imperative olursa crazy crazier oluyor ya. O imperative O zaman da i'ye dönüşüyor o y. Yani o y'nin son harf olarak y geliyorsa bazen böyle i'ye dönüştüğünü görebiliyorsunuz. So, the whole thing was like if you just translate then you'll run into problems like that. Yeah. So, we try not to translate. Because there's never like a one-to-one correspondence between any two words, between any two phrases or anything like that. What do you think? Yeah, I endorse that, man. I would totally, yeah. Please bother. Sober. Please sober bother. means, I don't know. Sober means that you're not drunk or on drugs. Right. So it's the opposite of drunk. You're not drunk. Okay? Yeah. Do you understand? Or high. Drunk kelimesini biliyorsan o zaman ben şimdi not drunk dedim. O zaman biz artık sober kelimesini biliyoruz. Türkçe düşünmeden. Çünkü aslında yani bunu Türkçe'ye çevirirsek o bir anlama gelecek. Ama yani o kelime her zaman sober için yani sober'la aynı olmuyor yani. Tamam mı? O zaman not drunk diye hatırlarsak çok daha iyi olacak bizim İngilizcemiz için. Okay. So, bunu kaldırayım. Show 'em. Okay. So, hangisi? Word hippo mı? Word hippo. Youglish word hippo. Guys. Bütün linkler aşağıda. Yani şimdi tıklamayın çünkü şey düşmesin. Yani izleyici sayısı düşmesin ama bütün linkler benim kanalımın linki de aşağıda arkadaşlar. Evet. Dillendim. Henüz abone olmadıysanız. Siz gelin Dillenin tamam mı? Dillenmek istiyorsanız mutlaka Dillendi'me abone olmayı unutmayın. We would say I'm not drunk or I am sober. Yes, I am not. The sentences I am not drunk and I am sober are essentially the same. Yeah. Okay? So, let's go back to teaching. Now you can be tipsy. You can be tipsy. Yeah, so if you're tipsy, you're not drunk, but I guess you're not sober either. So I guess there is some... so you're çakır. In Turkish will be çakır. There's some gray area. Yeah. Okay. So, what... Okay, so this is what we're doing. Let's go back and do a little more actual English teaching. Şimdi arkadaşlar biz bir şeyler paylaşacağız, bir şeyler öğreteceğiz. Siz de bilmediğimiz şeyleri yazın. Tamam mı? Share screen. Don't do that. Chrome sekmesi. Tamam paylaş. Okay.
Lazy people find better ways to do things. That's Lazy so true. people That find is better so ways true. to do things. Why do you think that's true? Because I am, I'm a workaholic, but at the same time, I'm so lazy. So if I have to do stuff, I try to find the easiest way to do it. Like, how can I spend the least amount of energy and still do my job, Still do what I have to do, but do it the most, the easiest way that I can do it, I'm Trying not to find sure if that that's way. laziness. That might just be more, I don't know, productivity. Like you want to use your time Yeah, but productively. it involves laziness, man. It involves, like, I try to keep lying in bed. If not necessary, I just okay. don't want to get out of bed, Okay. Yeah. So, is there anything in this sentence? Lazy people find better ways to do things. Now, I think this sentence is nice, easy, good. All right, let's go Yeah. down to this sentence. You want to read this whole paragraph for me? Okay, sure. If you were a builder at the end of the 19th century, life was hard. Long hours, crappy pay. That's a bad word. Little regard for health and safety. If you were really unlucky, it could even cost you your life. 5 men died during the construction of the Empire State Building, and 27 died working on the Brooklyn Bridge. Okay, so herhalde birkaç kişi şey yazmıştır. Bunu bilmiyorum, bu kelime bilmiyorum. Bir bakalım. Millet ne diyor? Crappy kelimesi. Bir de occupational. Occupational kelimesi kullanıldı mı ki? Yok, kullanmadık. Enteresan. Okay, so crappy. Crappy. Okay, we want to know what crappy means. So, şimdi crappy kelimesi ne demek? Onu öğrenmek istiyoruz. Bunu açtım. Share screen, bunu açtım. Share screen, bunu That's pretty açtım. slang, by the way. Şuraya gittim. Tamam, şuraya gittim. İlk önce ne yapacağız? Şuraya yazacağız. Crappy. Bir şey çıkacak mı bilmiyorum valla. Bir şey çıkar mı? Would that be censored on national TV? No, it would not. It's not bad. Okay. So, aslında valla ben bir şey beklemiyordum. Yani bir şeyin çıkacağını hiç düşünmüyordum ama çıktı. Crappy. Unpleasant or of very bad quality. Unpleasant or of very bad quality. Yeah. He had a series of crappy jobs. Crappy jobs. Okay? Do we understand this? I'm looking at the chat. And Yeah. okay, so someone said, let's come back here. Someone said, is crappy an adjective? It says right here, adjective. But yeah, let's say we want to just see how it's used. Let's go back to Youglish. That's not Youglish. Where is Youglish? There it is. And we're gonna come up here, and my computer is freaking out. So hold on. What is going on? We're gonna do this. Just hold on. We're going home. Going home. Well, this is gonna echo if I do it. Anyway, you could come over here and you could type in the word crappy. Crappy yazabiliriz buraya. Ve ne çıktı? Yeah, you do it, but I won't talk. Okay, and then you want to do you that? disable it again. Okay, so let's do that. So we're gonna come over here. We're gonna do that. We're gonna do that. We're gonna do this. We're gonna do this, and then we're gonna do this, and then we're gonna say sesi paylaş, and then we're gonna go here, and then paylaş, and then okay, wonderful. Here. No sound. We don't hear it, bro. You don't hear that? No. Oh, why not? I don't know. Anyway, that didn't work. I'm not sure why that didn't work. That should have worked. I did sesi paylaş. I did that. Paylaş.
and then I went here. And you can't hear this? No. I'm not sure why you can't hear that. Gençler, kusura bakmayın. Bir sıkıntı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Oradan 1800 şey var. Örnek var. Bir sonrakini geçebilirsiniz. Evet. Sesi geliyor mu? Hayır gelmiyor. Ha, neyse. Aha, işte burada benim sesim de yankı yapmıyor şu anda. Sesim yankı yapardı yoksa. Aha. Neyse. İlginç. You don't even have to steam it because I can't read it. Go a little lower. Basically, it says something. It was right here. Where did it go? Okay. Okay. It doesn't involve. Wait for it. It doesn't involve the word. Wait for it. There it is. Because no matter how crappy your oven is, no matter how crappy your oven is, there, we see it. We have 1,886 usages of this word. And then we can come over here to Word Hippo, and we're going to go and we're going to type in, what was our word? Crappy. Crappy, yeah. Mm-hmm. Okay, so this is fun. You read this one, and then I'll read the next one. What makes it worse is that we're all just philosophically accepting the crappy service. Yeah, that was a weird... So, crappy service. In this sentence, the service is crappy. But in this sentence, put the crappy diapers in the blue pail and the wet ones in the yellow pail. Well, that's a literal usage there. Like, literally crappy. Yes. So here, crappy would refer to, like, well, what do you see in diapers? What is a diaper? It's what babies wear. It's the thing that babies wear. What do you see in that? You see crap, poop, excrement, fecal matter, brown stuff, crap. So crappy diapers. Yes, smelly. That's another usage of the word crap. And we didn't think about Turkish for this at all. Okay, so we're going to come back here, we're going to come back here, and we're going to get that off of the screen. And to export the sound, you need to check the sound settings on the computer. Well, it was working earlier, so I'm not sure what happened. Anyway, so şimdi o şeyi bitirelim. Birkaç şey daha okuyalım. Ondan sonra birkaç soru alalım. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Okay, so. Eğleniyor musun? Evet. Texas akşamları çalacak mısın bugün? Texas akşamları olmayacak. Florida akşamları olacak ve onun bir klibi olacak. Onu yazmaya başladım. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim yani. Gerçekten heyecanla bekliyorum biliyor musun? Aha. Nakaratı muhteşem olacak. Şimdi paylaşmayacağım da. O şey var ya. Neydi nakaratı? Country roads. Yo, işte ben. Ay yok. Ben niye Country Roads'a gittim ya? Texas akşamları deyince. O baya farklı bir şey oluyor. Okay. İşte ben böyle bir kısmı var ya, o muhteşem olacak. Okay. Akşamda aşık oldum. I'll read this one. Learning a language at home. Learning a language at home. Bu bir şey oldu. Bir isim oldu. Learning a language. O bir şey. Bir kavram. Bir şey. Occupational hazard. Occupational hazard. In the late 19th century, being a builder was a strenuous job with a high mortality rate. Burada herhalde milletin anlamadığı birkaç şey olacak. Occupational. Aynen. Olacak. Ondan sonra strenuous olacak. Ondan sonra mortality.
mortality Yeah. rate olacak. Herhalde insanlar bunları anlamayacak. Yeah, diyorsun? let's try to explain the words. So, what do you think about the word occupational? Well, occupational refers to work, actually. In this specific context, like saying occupational hazard would mean kind of like the risk that you have when you work. Like if it's a risky job that you're doing, then you might want to talk about occupational hazard. Like, Yeah, right. So, occupation is your job. It's what occupies. So, occupy. Okay. So, wait, hold on. yeah, Occupy is like to keep someone busy. You keep something busy essentially. yeah. But a Occupation. territory might also be occupied, like, Right. You would or take the bathroom might be occupied. Right. But either it's all the same word. One is Yeah, just yeah. occupying your time. One is occupying a place. It's all you're filling it up. You're making it not available, something like that. An occupation is the thing that occupies. So it's Yeah. it usually means a job. What's your job? The thing that you do all day. So occupational would be something to do with your job, something to do with work. So an occupational hazard could be like a work hazard or a job hazard or a hazard that is related to your job. What do you think? Yeah. You think we understood That's that? Yeah, I think so. Arkadaşlar anladıysak bir parmak yukarı verelim yorumlarda. Biz de görelim hani anlıyoruz, iyi gidiyor anlamında bir parmak alalım. Yoksa anlamadık diye belirtin. Ben Yani şimdi yorumları göremiyorum bu occupational- arada. Ben paylaştığım Ben için. bakıyorum bir yandan. Bütün bir yandan ekrana bakıyorum. paylaştığım için ben aslında şu an yorumları göremiyorum. Telefondan görebiliyorum da çok takip edemiyorum. Yeah, I'm taking a look. Bu arada arkadaşlar, quick reminder, if you haven't liked the live session yet, please do me a favor and like it. Just hit the like button. Canlı sohbette. Anlayanlar var, anlamayanlar var. Occupational yani iş ile ilgili. 1845 diyen oldu. Evet. Yani occupation arkadaşlar iş ile ilgili occupational. Normalde occupy kelimesi bir şeyi işgal etmek değil mi? Yani bir şeyin bu zamanla ilgili olabilir ya da mekanla ilgili olabilir. Hatta yani illa böyle bir bölgeyi işgal etmek anlamında değil ama mesela tuvaletteysen bile meşgul diyoruz ya biz. Meşgul de aslında içinde var o. O işgal şeyi bence Arapça kökenli bir şey ama mesela meşgul diyoruz biz. Amerika'da mesela tıkladım ben bir kere tuvalete, biri occupied diye bağırmıştı, hatırlıyorum mesela, öyle aklımda kalmış. Occupational da işle ilgili, hazard de aslında risk, tehlike. Yani bunu anlamadıysak diye tekrar söylüyorum ama çoğunlukla şimdi bakıyorum parmak gelmiş. Yani biz birazcık İngilizce anlatmaya dayalı çünkü Zerk'in de söylediği gibi her zaman sadece kelimeleri birebir Türkçe'ye çevirerek bize çok fazla bir şey ifade etmiyor. O birebir çevirdik. Ne oldu yani? Birçok farklı anlama gelebiliyor ve duruma göre değişebiliyor. O yüzden böyle occupational hazard'ı duyduğumuzda okay, what is it? Let me think about it in English. Let me try to explain it. Let me rephrase it somehow and try to understand it in English. Because that's going to actually improve your skill thinking in English. Absolutely. Otherwise, you will always be translating in your head, like going back and forth, like a ping pong game, you know? Şimdi bu konuyu açmışken şey yapalım. Occupy. Bunu direkt yani Türkçe'ye çevirmek istersek ne deriz? Ne yaparız? Bir kelime seç. Bir kelime. Bir tane. Ya ben işgal etmek derim abi. İşgal etmek dedik. Tamam mı? İşgal etmek. So, the rest of the time was occupied. Bunu görebiliyoruz değil mi? Biraz yaklaşayım. Biraz büyüteyim. The rest of the time, bu reklamlar falan da var, onları kapatayım. The rest of the time was occupied with writing a report. The rest of the time was occupied with writing a report. Yani bu kişi bir zamandan bahsediyor ve diyor ki işte bu zamanın kalan kısmı bununla writing a report ile işgal ediliyordu.
Yani Ne diyorsunuz? olmadı tabii ki. Olmadı, hiç olmadı. Okay. Yani Okay, evet, çok here güzel we bir go. örnek verdin bence. The house hasn't been occupied by anyone for a few months. Birkaç aydır bu ev işgal edilmiyor. Yine olmadı tabii ki. Okay. Şimdi, a large picture of the Battle of Waterloo occupied the space above the fireplace. Ya bu yine olmadı. Yani bu şey bir fiziksel bir yerden bahsediyor. Aynen. Occupy kesinlikle işgal etmek anlamına gelebiliyor. Ama işte o burada yok ki. Aşağı inmek mi lazım? Yok, o da değil. O da değil. Şimdi oldu. Şimdi. Şimdi oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yani İngilizce'de her kelimenin binlerce anlamı var. Türkçe'de her kelimenin binlerce anlamı var. Hiçbiriyle böyle uyuşmuyor. Yani bunu yapmayalım. Yani bu kelime eşittir bu kelime şeklinde hiçbir şey öğrenmek istemiyoruz. Okay. Biri şimdi şey demiş, kaplamak falan desek. Evet, o da bir mümkün. Ama yine her zaman kaplamak anlamına gelecek diye bir şey yok. Şimdi mesela the French occupied England dediğin zaman kapladı demiyoruz. İşgal etti diyoruz. Orada da işgal etti oldu ama her zaman da az önce gördüğünüz gibi işgal etti anlamına gelmiyor. O yüzden hani her zaman Zerk'in dediğine tekrar geri dönüyoruz. Dil içinde öğrenmek, dilin kültürünü de öğrenmek ve çeviri yaparak değil de cümleleri anlayarak, yani dilin içinde anlayarak ilerlemek çok daha mantıklı. Okay. So, Tunahan diyor ki, I've discovered you today. I discovered you today diyelim. I discovered you today and I like your teaching style. Well, thank you. Dillendim sanırım sana söylüyor. Ne alaka bro? Niye bu kadar mütevazisin? Okay. Mütevazı bu arada. İyi diyorum sürekli ben de. Öyle bir sıkıntım var. Okay. Şimdi ne yapalım? Okumaya devam edelim. Yoksa çalma hızını düşür. Tamam. Bence okumaya da devam edebiliriz ama arada bir sorular. Aynen. Umut Bey her zamanki gibi çok zeki şeyler, çok akıllı şeyler söylüyor. Çok iyi tavsiyelerde bulunuyor. Bence onun tavsiyeleri şey yapalım. Gerçekleştirelim. Bir şey yazmış. Biraz acquire kelimesi üzerine çalışabilir miyiz? Zekçim. Zekçim demiş sana. Nereden mi sanıyorsun? Hayır, zekçim. Zekçim. Okay. So, Zekçim pardon. Zekçim demiş. Yeah. Zek. Yine çim olur ama. So, acquire kelimesi üzerinde çalışabilir miyiz zekçim? Olur. Şimdi acquire ne demek? So, what does it mean to acquire something? What does it mean to acquire something? Can you give an example? Well, I'm always thinking of language acquisition. So that would be a noun, like acquisition, right? That's a noun. But acquire as a verb. Let's say I'm trying to learn English. I'm trying to acquire the language. I'm trying to, get the language, try to learn it. I'm trying to acquire a new language. Like I don't understand it, so I try to acquire it step by step, right? Yeah, right now I don't have it. But I'm trying to acquire it. Right? I'm trying to get it. I'm trying to make it mine. That was stupid. Yeah. So acquire. What's another example for acquire? I acquired a piece of property. I acquired a piece of land. So when my, I don't know, great-great-grandfather died, I acquired his house, or I acquired his money. It wasn't, I didn't have it, and then it came to me. Like now I have it. Now it's mine. Okay? So if we want, we can go up here, and we can go here, and then we can go here, and then we can go here, 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 and we can type in the word acquire. That's not how I spelled that wrong. There's a C in there, isn't there? CQ, yeah. Okay. And there is the word acquire. We have to get or buy something. You know what it sounds like? What? What do you call a group of people who are singing together? What do you call it? A choir. It's the same pronunciation, right? It is
Acquire. Like acquire. It's the exact same Acquire. pronunciation. Yes, it's pronounced Yeah, exactly write it the down same. so they know what I'm talking about. All right, so we have the word acquire, and then we have acquire. And it's the same pronunciation. I don't know it's if acquire I don't know if they can see that. So here, let's just do acquire. Yeah, that's acquire. And if you say it is acquire, then you say acquire. And Yes. it's the same pronunciation. It's weird. Yes, acquire is a group of people singing together. They're very common in Yeah. churches, choir practice. Yeah. A group of people who sing together. That's a choir. Yeah. Okay. How do you acquire a choir? You have to. I don't know. I don't know how to acquire a choir. How does a church acquire a choir? His family. By acquire acquisition. His family acquired the property in 1845. Of course. His family acquired the property in 1985. Okay, so there was a piece of property. They didn't have it, but in 1985, now they have it. Now it's their property. They acquired the property. Yeah. Can you read this one and explain it? She acquired her love of the outdoors as a child. So yeah, as a child, she went outside and found out that she loves it when she's outside. So she acquired love for it. Like she acquired love for being outside, outdoors, out of her house or apartment, whatever. Yes. She used to not like the outdoors, but she acquired a love for the outdoors. Now she likes the outdoors. Okay? Someone says, Reşat is slightly becoming a dad with these jokes. That's so true. Yes, dad jokes are Yeah, dad jokes. are wonderful. I already have a dad bod, so that's great. Well, you're getting there. You're getting there. All right. Yeah. I'm kidding. I have no idea if that's true or not. Okay. All right. Property. Property ne demek? Bir şimdi Türkçe bir This şey is diyebiliriz private size. property. Ama demeyeceğiz. So what does property mean? So for example, Amerika'da birçok yerde şey gördüm. Private property. private property. So in someone's house or in their yard, you would see private property. This property belongs to me. It is mine. This telephone is mine. It is my property. It is mine. It belongs to me. It is my property. Do you understand? I certainly do. Ve yine herkes çeviriyor. Çeviriyor. Neyse. Sizi yine seviyoruz. Yine. Ama çevirmeyin. Okay. So, birkaç soru oldu. I can't do it. İnsanlar benimle ilgili bunu söylüyor. Mal olur. Okay. So. Mal. All right. So, do you guys have any questions that what's the meaning of put up? Please, Reşat. Not gonna put up with that. Zek hocam. So, for example, Reşat is saying mean things. He is saying bad things. And I say, I'm not going to put up with that. And then I do that. Do you understand, guys? I say, I am not putting up with that. I will not put up with that. I will not tolerate that. Goodbye. And then we do that. Adios. Yes, and I just realized that you can see this part of my wall right here. That's so embarrassing. Let me come over here. Okay. You can see my curtain. What's better? It's all right, man. How do I look? Now I look way better. Yes. So people assume that my entire house is just like this, but it's actually not. It's actually like that. My name is Dillendim. Like Dillendim öğren. There it goes. Okay. So, arkadaşlar şimdi birkaç soru alalım.
Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Yoksa sormayın. Bize ne? What's the meaning of anxiety? Anxiety. Don't you right. Oh my god. Oh my god. That's a little dramatic. I have panic attacks. That's Oh, do you really? like I have anxiety. I do. Oh. Well, I haven't had it. Like I haven't had any attacks in 5 years, but I'm taking pills. Like I'm taking medication. I'm on medication, basically. Okay. So because of my anxiety, I have to take medication. And yeah, like panic attacks are a form of anxiety. Okay. I'm anxious. And the Turkish word for this, I think, does actually resemble it. Yeah, anksiyete. Yeah, so it's so şöyle bir istisna var. Yine de teknik şeyler için yani çeviri yapabiliriz. Yani böyle ne bileyim teknik şeyler için çeviri yapabiliriz. İşte bedenimizin bu organının İngilizcesi ne olur? İşte direkt işte Türkçe'ye yazabiliriz, Google çeviriye yazabiliriz, bir şey olmaz. Okay. Bir olay anlatırken past tense yerine present perfect tense mi kullanmalıyız? Güzel soru. Bir olay anlatırken yani mesela ben dün şunu yaptım bunu yaptım falan gibi bir şey mi? Ben bugün bunu yaptım şunu yaptım falan diyorsam o zaman I did this, I did that şeklinde. I went here, I talked to this person şeklinde anlatacağız. Present perfect tense onu yapmaz. Present perfect tense farklı bir şey olur. Yani birazcık present perfect tense aslında şu anda da etkisi olan ya da yakın zamanda olan bir şeyden bahsediyorsak. Ya da kalıp halinde bir şeyi hiç yaptın mı ya da bir şeyi gördün mü? O zaman her zaman have you ever been to New York? Have you ever seen blah blah blah? Have you ever seen? Have you? Yani o tarz cümlelerde present perfect tense. Aynen öyle. Present perfect biraz farklı oluyor. Aslında bunu gördüğümde şey diyeceğini sandım. Yani bir olay anlatırken present tense yerine past tense yerine present tense kullanabilir miyim diye soracağını düşünüyordum. Ve evet diyecektim. Çünkü biz onu sık sık yaparız. Dün gittim, tamam mı? Dün gittim. Gidiyorum, tamam mı? Yoldayım, tamam mı? Yani bir hikaye anlatırken. Yani o anı yaşıyormuş gibi anlatıyorsun çünkü. İşte bir hikaye anlatırken tam işte o anı yaşıyormuşuz gibi anlatıyoruz değil mi? Dün okuldayım, tamam mı? Falan şeklinde. Yani present tense kullanıyoruz ama aslında yani geçmişten bahsediyoruz. Okay. So, what else do you see when it comes to, do we have any other good questions? Take it up a notch. Take it up a notch. Tam olarak ne demek? Ben çıtayı yükseltmek diye duydum. Doğru mu? Ben o bilmiyorum. Yani o Türkçe ifadeyi bilmiyorum. Yani sen ona evet ya da hayır diyebilirsin. Çıtayı yükseltmek gibi değil bence. Ya olabilir aslında. Yani şöyle take up a notch şey gibi değil mi? Yani hani ben şöyle kullanıldığını diyorum. To try harder. You gotta take it up a notch. Right? Yeah, you could use it like that. Yeah. Like try harder. In general, you're making something more extreme or more. Yeah. Yeah. So that will be. I don't feel like it's 100% equivalent to çıtayı yükseltmek, but yes, we can use it like that. Nothing is. Yeah, çıtayı yükseltmek olabilir. Yeah. So we're about to take it up a notch. For example, yeah, I don't know, maybe we're about to make it a little harder, make it a little bit more advanced, level up, something like that. Let's say we're in a competition and we're neck and neck. We're right. We're going even. We're I don't know how to say that. We're almost the same. And then my team says we're about to take it up a notch. And then we do something totally crazy, just insane. And then we win, of course, because we're awesome. Okay. So, what other questions do we... Gençler. Fleek.
Bu kelime yani ben Amerika'dan buraya geldikten sonra bu kelime kullanmaya başladı. O yüzden benim hiçbir fikrim yok. Sen Yani şaka yapıyorsun. ben Amerika'dayken bu kelime yoktu. Yani bu yeni çıkan bir şey. Bu hiç kullanılmıyordu o zaman. I heard that so many times. I've never, I mean, when I was in America, I never heard this. I've heard like especially like females use it like when they want to say like my eyebrows are on fleek. You are on fleek, girl. Look at that outfit. You look great. You're on fleek. Right. So, ben bu konuda pek bir yorum yapamam. Okay. That's All right. So, can you explain the meanings of and the expressions containing the word course? All of them? all of them. I mean, every expression Crazy that can. question. What's that? That's a crazy question. I'm not sure if it's crazy. It might be unreasonable. All of the expressions using the word course. So there, I don't know. I don't know what the expressions are that use the word course. But Of course. there's of course, there's on course, there's what else is there? I don't know what else there is. But can you give Ilham, can you write something like an example of something you don't understand? Yani anlamadığın İngilizce yazdı. Can you just give me an example of something you don't understand that uses the word course, and then we can Bir şey yazmış. Zach, Reşat'la ne zaman yan yana gideceksiniz? Ne zaman yani gideceksiniz? Ne zaman? Artık şey kapandı İstanbul'da. Cumartesi günleri kapandı. Artık bizim Kadıköy hayalimiz mahvoldu yani. Biz Yani. Moda sahil hayalimiz. Kongre olmadığı sürece artık kimse bir araya gelemiyor arkadaşlar. Buradan da bir ufak bir gönderme. Silivri aracı hemen kapıya gelir şimdi. Şimdi arkadaşlar biz kırmızıyız İstanbul'da. Siz galiba işte neredeyseniz siz de galiba kırmızısınız. Bir tek Şırnak falan mı mavi kaldı? İşte bir yer mavi kaldı o haritada. Evet, Şırnak. Evet galiba. Onlar da işte dışarıda takılıyor böyle. Parka gidiyor, sahile gidiyor. Okay. So, sahil var mı bilmiyorum ama. Okay. So. Çeviri... Bu konu hakkında hiç konuşmadık bu yayında. Valla bunun için bir yayın yapalım. Ne diyorsun? Bence de. Do you guys use the word discombobulated a lot in the US? Yes, we actually do, but it's funny. It's not a serious word. It's a funny word. So, you would say, my thoughts are all just discombobulated. Really? It's a funny word. It's not serious. You wouldn't say it. Okay. You wouldn't write it down. You would only say it or maybe text it. You wouldn't put it in like a paper for school. It's a funny word. It means all mixed up, all scrambled, all confused, like that. Biri şey yazmış. Lebalebin İngilizcesi nedir? Lebalebi duydun mu sen? Lebaleb yok. Tamam o zaman bırak. Konuşmayalım. duymadıysan salla. Önemli Şimdi- değil o kadar. Okay. Silivri okay. aracı bekliyor çünkü aşağıda. Aha. Ne bekliyor? Ha. Silivri Okay. aracı. Şey yani hani lebalep doldurdunuz salonu. Duymadın mı bunu? Yok. Ben çok Tamam. Yok. Yazarsın YouTube'a sonra yayından sonra. yazarım. Yuglish'e yazarım. İşte bir şey çıkar mı? Yug- Acaba. Okay. Lebalab. Yasin diyor ki, hocam, what if kalıbını if clause şekline mi kullanıyoruz? Çok kez denk geliyorum buna filmlerde falan ve genelde what if I go yani type 0 şeklinde kullanılıyor. Type 0 olmak zorunda değil. Type 0 hangisi oluyor? Type 0 yalın hali gelirse mesela if I go, if I do, if I drink. Bu type Okay. 0. Ama şey olarak da diyebilirsin. Type 1, type 2, type 3. Mesela type 3 olarak olmuyor bence ama 2 olarak olabilir mesela. What if I did something bad? O zaman geçmiş zamanda kullanıyorsun. What if I told you that you're not the greatest? Hani o zaman da told you olarak geçmiş zamanda kullanıyorsun.
type zero olmak zorunda değil. Bununla ilgili bir if clause cümlesi videosu var kanalımda. Dillendim kanalına girip izleyebilirsin. Yasin Dertli, dertlerinden kurtulmuş olursun. Bad Jokes Part 2. Okay. Wait. Extraterrestrial. Bu kelimeye çalışalım mı Zek? İngilizce bir tek sizin köyde konuşulur. Hocam yalnız bu. Arada I am Thursday. Pardon. Doğru söyleyeyim. Thursday. Sen benim son videomu izledin mi? İzledim tabii. En son mu? Yok, en son videonu izlemedim. Ama Thursday kelimesinin geçtiği videoyu izledim. Hangisini? O benim ayakta durup anlattığım mı? Ben hatırlamıyorum. Şey yaptım, ben bir sponsorlu video yaptım, onu gördün mü? Sen de görmedim. Bir de şöyle bir şey var. İkimiz aynı günde ilk sponsorlu videomuzu paylaşmışız, biliyor musun? Öyle mi? Birbirimizden Ben habersiz. Aynen. Aha. Evet, ben de Engo diye bir uygulama var. Ona yaptım. Orada bir tane Native American'la konuştum. Bir tane de şeyle konuştum. Sırbistanlı biriyle. O da bir İngilizce hocası. Onunla tesadüfen o işte kelimeler üzerinde çalışıyorduk. Bir örnek cümle geldi. Jogging makes you thirsty. Öyle bir şey var, hatırlamıyorum. Ama thirsty kelimesi geçiyordu. O cümleyi okudu, ben de tekrarladım, hani sonuçta öğretmen. Ben de dedim ki I am Thursday dedim. Sonra çocuk böyle kaldı. What? falan oldu. Sonra çocuğa dedirttim böyle. Çocuk böyle yaptı. Thursday. Onu ekledim videoya böyle. Videonun sonuna koydum onu böyle. Video öyle bitiyor. Ben diyorum ki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Take care diyorum. Sonra o çocuğun suratı geliyor. Thursday. Son videomun son 10 saniyesine baksana. İzlerim. Aha, ben onu hep T'yle okuyordum ama sen beni düzelttin yani. Thursday değil de yani Thursday olduğunu öğrettin bana. Yani. Thursday. Aynen. Beni Also it goes Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Aynen. Thursday. Okay. Extraterrestrial. Bu kelime çalışalım mı? Extraterrestrial. Şimdi terrestrial has to do with Earth, the planet, Earth. That's terrestrial. So extraterrestrial would mean not on Earth. Yes. So you could say aliens, comets, asteroids, stars. Those are all extraterrestrial because they're not on Earth. It's usually used to refer to aliens, extraterrestrial life, things like that. Have you guys seen the movie E.T.? That's actually an abbreviation for extraterrestrial. Yes, E.T. Extraterrestrial. Okay. So, şimdi çok önemli bir soru geliyor. Bu yani ben bunu yapamam. Anlatamam yani. Could you explain the difference between small and little, please? Yes, small, little. Biliyorum ama aklımda değil şu anda. Örneklerle mesela small amount, little amount. This is a little boy, this is a small boy. I have little, small. Ufak bir fark var arasında ama şu anda yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü aklıma şu anda güzel ayırt edebileceğim bir örnek gelmiyor. Yani senin aklına geliyor mu? Yani ben aslında dedim ya, bunu ben kaldıramam falan dedim ya, aslında yani diyordum. Aslında hiçbir fark yok diye düşünüyordum. Ama şimdi şu aklıma geldi. Bir kişiden bahsediyorsak little desek, yani onun yaşından bahsediyoruz daha çok. Aynı zamanda fiziksel olarak, aynı zamanda fiziksel, yani bir kişi little olabilir ama yani my little brother mesela, o benim küçük kardeşim, yani benden daha küçük, yani erkek kardeşim. Ama small desek, yani bir kişiden bahsetmek için, o sadece fiziksel olarak onun boyu, onun şeyini, ne diyelim, boyu mu ne deniyor Türkçe'de? İşte ondan fiziksel olarak küçük biri olduğunu söylemiş oluyoruz. Ama little bir insan için kullandığımızda o aynı zamanda yani olabilir, yaşından bahsediyor olabiliriz. O aklıma geldi şimdi. Başka bir şey aklıma gelmedi. Yani this is a
Ne bileyim. I live Ben in de a bazen fazla kasıyorum galiba. I live in a small house. I live in a small house. I live in a little house. Small benim kulağıma çok daha normal geldi şimdi. Little biraz değişik geldi. Yeah. Ama yani gramatik olarak ikisi de yani oldu. Aynı zamanda mesela şey dersin. You need little to no money gibi bir şeyler var. Böyle little to... Aa evet o da var. Ha, vay be varmış. Şimdi. O zaman small demezsin mesela. Yok, small demezsin. You need small money demezsin yani. Little. I have little reason to think that. Yeah. I have small reason olmaz da orada. Olmaz. Ben diyorum Daha yani. small çünkü daha çok böyle boya ya orada olmuyor small yani. Bence sen daha iyi anlatırsın onu. Şimdi diyorum ki işte bunu düşünmek için pek bir sebebim yok. Pek bir nedenim yok gibi bir şey. I have little reason. Yani az sebebim var. Yani az nedeni var bunun. I have little reason to think this. Bunu düşünmek için. I have little reason to think this. Ama orada small olmaz. Orada small sadece fiziksel olarak küçük oluyor. Yeah. Zach. Bir Türk'ün kötü aksanlı İngilizce konuşması bir native speaker'in kulağına itici geliyor mu? Yok, biz buna çok alışırız. Yani bütün dünya bizim I dilimizi... speak with nice accent. Don't you ever say I speak like very not. Student, be careful. Ne? Be careful student. Student mi? Student. You are student. Student. Okay. Şimdi, yani bütün dünya bizim dilimizi konuşuyor. O yüzden biz sürekli duyuyoruz yani garip şeyler. Yani Türkler bu konuda çok fena. Yani beni hiç anlamayan o kadar Türk var ki. Yani benim Türkçemi hiç anlamayan çok kişi var. Neden? Çünkü alışık değiller. En ufak böyle bir fark olunca böyle anlamıyorlar. Ama birçok yani native speaker bu konuda biraz daha şey olacak. Anlayışlı olacak. Anlayışlı değil de yani tecrübeli olacaklar. Okay. Kinda kelimesini çok görüyorum demiş biri. Winter cress. O ne zaman atıldı? 07. 07. Kinda kelimesini çok fazla görüyorum ama çeviride hep farklı anlamlara sebebiyet veriyor. Sebebiyet. Bak yeni bir kelime öğrendim. Tam olarak nedir bu zımbırtı? Onu da bilmiyordum. Zımbırtı. Burada benim bilmediğim 2 tane kelime çıktı. Vay be. Alright. So, kinda. So you have kind and you have of or a. Kind of. Kinda. Kind. A. Yani a. Acquire. Kinda. Kind of a choir. It's yeah. Are they like are they a band? Well, they're a kind of choir. They're a kind of choir. Yeah. Yeah. Bunu anlayan. Do you try to learn it? Oldu mu I acaba? kind of a choir. So, diyorum ki kind kelimesi var. Ondan sonra of kelimesi var. İşte onlar birleştiriliyor. İşte konuşurken kind gibi bir şey çıkıyor ağzımızdan. Bazen of değil, bazen a yani a o kelime yani Çok a kez harfi. bu arada hani sen böyle konuşurken bile ben hep farkına varıyorum. Çoğu kez ab sözcüğünü bu arada arkadaşlar of değil ab b yani f ile yazılıyor okey ama f sesi yok orada ab. Çoğunlukla bunu sen de çok yapıyorsun. Doğal Amerikan akışında konuşursanız of sözcüğü çoğu kez diye düşer. Yani he's part of the team dediğin zaman he's part of the team. It's kind of the same. Yani o of sözcüğü birçok kez olarak düşürülüyor. Başka bir kelimenin böyle sonuna takılıyor yani. Birkaç örnek verelim. He's I could say Reşat, he's kind of weird. Kind of weird olması gerekiyor. İşte böyle yavaş konuşuyorsak, böyle net düzgün konuşuyorsak. Ama net düzgün konuşan kim var?
Kimse yok. Kinda weird. He's kinda weird. Garip gibi. Garip sanki. Yani o sanki gibi. Kinda weird. Değil mi? He's kinda... Olabilir. Yani Ya da... onun bir türü gibi. Aha. A kind of. He's kinda weird. Mesela He's şey kinda... dercesine, that's a kind of bread. Bu bir ekmek çeşidi, bir türü. Aha. That's kind of weird. Bu garibin bir şekli ya da garip gibi de diyebiliriz aslında, değil mi? Garip gibi ya da biraz garip. Hı. Yani Türkçe olarak aynı şey ifade edecek olursam yani biraz garip. Biraz garip gibi bir şey derdim. Neyse. He's kind of... Someone saying in the comments, someone saying, Reşat is just a normal guy. You're kind of weird though. Reşat is just a normal guy. You are kind of weird though. Hem de doğru yazdı ha. You are kind of weird though. You are kind of a weirdo and you're Ama weird. Merve bana katılıyor. Görüyor musun? Okay. O sadece senin verdiğin cümleyi bence birazcık çevirdi. Tabii. Bence yeni katıldı. Bence o cümleyi hiç duymadı ki. Sadece bunu direkt yazdı. Okay. Glottal T yapmak eksiklik hissettiriyor. Bu bize bunu söylemiyor. Tamam. Her hafta yaptığımız... Okay. Glottal T kullanımı mesela İngilizcesinde çok var ama Amerikan İngilizcesinde de çok var. Ben bunun baştan farkında değildim bu arada. Sen farkında mısın? Yeah, button gibi mi? Onun gibi şeyler mi? Button, aynen button ya da mountain gibi kelimelerde. Şimdi aynen. Şöyle bir olay var. Size söyleyeyim. Bir şey anlatayım. Benim ablam, onun eşi, yani eski eşi, artık boşandılar ama onun eski eşi, onun soyadı Roten idi. Roten. Tamam mı? R-O-T-O-N. Roten. Okay. Roten. Alright. Şimdi benim ablam böyle çok yavaş konuşurken, böyle bir şey anlatırken benim ismim Roten diye anlatılıyor. Yani böyle çok yavaş konuştuğunda o T'yi telaffuz ediyor, yani okuyor. Ama aslında konuşurken yani hiç farkında olmadan yani Roten diyor. Enteresan bir şey. Yani orada bir T'nin olduğunu biliyoruz. Ama okumuyoruz. İyi ki iki tane T yok, yoksa rotten olur. Aynen. Rotten. What's your last name, Rotten? Anlatabiliyor değil mi? Yani Roten diyor ama ondan sonra Roten diyor. Yani farkında işte orada bir T'nin olduğunu. Ama mesela button kelimesi. Button. Button. Evet, o biraz zor oluyor button. sizin için. Yani şu ses geliyor. Yani onu başlatıyorsun. Ondan sonra böyle pat diye kapatıyorsun. Yani but. Evet. Yani zaten but kelimesi. Yani ama, fakat. But. Look at my butt. But. Onun şey yok. Tesi yok. But. In. Button. Yani cotton. This jacket is made of cotton. Cotton. This cheese is rotten. Rotten. Okay. Rotten. Good stuff. Okay. So, cotton is the same. The same. Okay. When foreigners make sentences, they never use... What am I doing with my hair? I don't hold on. When foreigners make sentences, they never use... Why explain? What? Do you understand the question? When foreigners make sentences, they never use and negativity suffix together. Azra, bunu bir Türkçe olarak yazarsan, gerçekten anlamadık çünkü soruyu şu anda. Bir olumsuzluk ekinden bahsediyorsun ama anlamadım. Yabancılar cümle kurarken hiç negatif. And negativity suffix together. They never use and. Anlamadım. Yazar şimdi oraya ya. Azra yazar şimdi. Şimdi Azra biz pek Why anlamadık. explain, neden açıkla demiştim. Şey mi diyorsun yani and kelimesi negatif bir şeyde mi kullanılmıyor? And kelimesi. Onu mu diyorsun? Ben pek anlayamadım. Yazar şimdi. Okay. Ben de merak ettim neyi kastediyorsun. Okay. So,
I wish cümlelerden sonra simple present tense gelecek denilir. Doğru mu? Biz Yazmış burada- Azra. Geliriz tekrar bu soruya. Ne oldu? Azra yazmış. Sorunun Türkçesini yazmış. Ha. İngilizcesini mi yazsın? Hayır, az önce baktığımız sorunun Türkçesini yazmış, anlayalım diye. Yukarıda yazıyor, onu koy. Buna geçeriz tekrar. Yine anlamadım Ya, ama beynimi boş yaktın ver. Zek ya. Okay. 10-15'te So- yazdı ya. Bak, İngilizler ve Azra Gülkaya. İngilizler never ve olumsuzluk ekini bir arada kullanmıyorlar. sen ondan bahsediyorsun. Sen farklı bir şeyden bahsediyorsun zaten. Evet. Okay. Bu mu? Yok. Hayır, Azra Gülkaya. Hani az Azra- önce anlamadığımız bir soruyu sordu. Evet, ya, biz de- evet, ben de evet, dedim. evet. İngilizler never ve olumsuzluk ekini bir arada kullanmıyor. Neden? Never. So it's because you can't use two negatives logically. So in Aynen. math, when you have like -2 times -2, it's +4, right? Two negatives make a positive. Evet, ama o Türkçe düşünüyor. Çünkü biz Türkçe'de mesela hiç'i kullanırsak bile o zaman yine de cümledeki fiili olumsuzlaştırıyoruz. Mesela ben hiç kütüphaneye gitmem. Gitmem dedim bak. Giderim demedim. Hiç giderim demedim. Ama İngilizce'de öyle değil. I never go to the library. Yani I never don't go to the library diyemem. Yanlış olur. Yani bu İngilizcenin böyle bir mantığı var. Ki bence daha mantıklı Türkçeden aslında baktığında. Evet, mantıklı oluyor. Yani aslında hiç kelimesi yani never anlamına dur. Neyse, ona hiç girmeyeceğiz. Hiç girmeyeceğiz, Evet. değil mi? O durumda never anlamını. Asla, hiç. Ne diyeceğim? Bir şey diyecektim. Gitti. Aslında yani bunu kullanabilirler ama iki tane olumsuz oluyor. O yüzden yani olumlu olumsuz yapmadıkları bir şeyden bahsetmek için. Mesela bir yere her gittiğimde mutlaka şunu yapmam lazım. Dedim ki I don't not do that gibi bir şey diyebiliriz. Yani böyle iki tane olumsuz oluyor. Like I don't not do that. like I never fail to do this or something like that. Okay. You can use two negatives in a sentence, but it's a double negative. You use that when you need to. When you need O to. şeyle çok yapılıyor mesela. Bunu çok duyuyorum. Ain't zaten olumsuz ya. Mesela ain't zaten hani güzel bir kelime değil ama kullanılıyor. Ve ain't mesela no'la çok birleştiriyor. Aslında o da çok mantıksız. That ain't no problem gibi. O kulağa çok hoş gelmiyor. Ama mesela That ain't no problem. böyle romantik bir şey demek istesem kız arkadaşıma şimdi bana çok kızacak da bunu dediğim için. Yani I can't not love you. I can't not love you. Bu ne demek oluyor? Yani seni sevmek Yılın mümkün romantizm değildir. ödülü Zach Yani Wing. seni sevmemek mümkün değildir. Yani I can't not love you. Sana bir soru Anlatabiliyor sorabilir mu? miyim Zach? Hayır. Bir soru sormak istiyorum. Aha. Hanımcı mısın? O ne demek? Hanımı biliyorsun. İşte hanımcı mısın? Yani böyle işte kız arkadaşına, sevgilisine, eşine böyle çok düşkün olan bir erkek. Böyle hani Ben çok bayağı- fazla söylediğini yapan, I'm kind of obey eden. Okay, I'll do it, all right, I'll do it, okay baby, whatever you want. I don't say no very often, but I do say no occasionally. Okay, that's pretty much saying yes to my question in a Well, more formal way. If it makes her happy, we're all right. Oh Okay. wow, all right. So, İnsan vardır ve insan vardır. Erkek vardır ve erkek vardır. wake ile awake arasındaki fark. Bu senin. Benim mi? Aynen. Tamam. Şimdi wake arkadaşlar hani ama kendi başına kullanılmıyor. Tabii wake up aslında. Wake fiil. Awake de bir durumu belirten bir sıfat. Durum belirtiyor çünkü. Is he awake? No, he's sleeping. Is he awake diyemem ama. Wake up diyebilirim. Come on, wake up. You've been sleeping all day. Come on. You need to go to work. Hani o zaman wake
kullanırım hani ama fiil olarak. Awake de sıfat yani adjective. Aynen öyle. So, it was so amazing so that day was the best day of my life. Deyince oradaki so kulağa saçma geliyor mu? It was amazing. So that day was the best day of my life. It was amazing. Yani it was amazing kısmını çıkartırsam sadece orada bir şeyin olduğunu biliyorsam ve mantıksal bir şekilde bunun işte ona bağlı olduğunu bilsem, so that was the best day of my life duyarsam, evet bu oluyor. Kulağıma saçma gelmiyor. Yok, oradaki so oluyor. Bu cümle biraz yani it was so amazing. It was very amazing. So it was the best day of my life diyebiliriz. Yani oradaki so biraz ilk so aslında olmalı. Yani ilk so oldu. Biliyor musunuz? So çok anlamına gelmiyor. Biliyor musunuz? Çok yani böyle herkes blown minds, freaking out. Okay. So. But I hear people saying it was so good, it was so amazing, it was so beautiful. O zaman bazen bu arada ben sen bir soru cevaplarken o kişinin sorusunu aldım, diğer soruya devrettim. Bence o soruyu tekrar al. Çünkü güzel bir soruydu. Eren Yılmaz 10:20 p.m. Okay. O 10:21. Oh, it's 10:21. Evet. 10:20. Got it. Ben çıkardım. Kusura bakma Eren ama şimdi cevaplıyoruz. Hemen Cecik. I wish'li cümlelerden sonra present simple past tense gelecek deniliyor. Doğru mu? Bize okulda öyle öğretiliyor. Öğretiyorlar. I wish I could go outside. I wish I was able to go outside. I wish I went simple past. I wish I went. I wish I. I don't think so. I wish I had more money. Yeah, I don't think you can. I can't think of an example. I wish I did this. You can't think of an example of what? Of using simple past tense directly after I wish. You just did. Well, it didn't work. I wish I had money. Yeah, that'll work. Yeah. I wish you were here. That's you also were here. Yeah, that works. Yeah, those work. Yeah, that's good. But even so I just, could is like past, right? Simple past. I wish. It's a modal verb though. I wish I could do it better. I wish you could help me. I wish you could help simple me. Past. Ya da başka bir zaman gelebiliyor mu? Bana başka bir zaman ama benim aklıma gelen şeyler olmadı. Evet, farkını bilmiyorum. Belki mesela? Sen biliyorsundur. Yani ben şey demek. I wish I went outside. I wish I went outside falan. İşte o anlamda. And I wish I had gone outside. I wish I had been outside. I wish I had done that. Okay. Orada bir fark var mı? Belli bir fark var mı? I wish I had money. İçerik olarak yok. Ama şey olarak olabilir yani tabii zaman olarak. O zaman sorumuzun cevabı evet oluyor. Ama her zaman olmuyor. I have any questions mi doğru? I don't have any questions mi? I don't have any questions. Çünkü any... Evet, buyur. I don't have any questions. That is, I don't have any questions. Birkaç sorum var gibi bir şey demek istersek. Yani I have some questions. I have some questions diyebiliriz. Ama sorumuz yoksa I don't have any questions diyeceğiz. Yani genellikle any olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Some olumlu cümlelerde kullanılıyor. Ama bazen some'ı ya bir de sorularda kullanılıyor any. Ama bazen some da sorularda kullanılıyor. Bazen any de olumlu cümlelerde kullanılıyor. Ama any mesela olumlu cümlelerde kullanılırsa o zaman her anlamına geliyor çoğunlukla. Ya da herhangi bir, pardon. Just give me any. What kind of blah 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 do you want? Just give me any. Right? Yeah, that's right. Yeah, so herhangi bir, so any, it doesn't matter, whatever, any one of them. Yeah. Okay.
Günlük konuşmada past simple kullanılmıyormuş. Onun yerine genelde present perfect kullanılıyormuş. Doğru. Biz bunu daha cevaplamadık mı? Buna çok benzer bir şey cevaplamıştık. Ya gençler ben oraya gittim derken yani I went diyeceğiz yani. I have been falan demeyeceğiz. Yani I went diyeceğiz. Yani bu çok basit bir şey yani. Yani bu işte nedenini açıklamasını falan dedin ya işte bu yanlış. O yüzden pek yani açıklayabileceğimiz bir şey yok. Bak ben sana bu soruyu farklı bir şekilde sorayım. Sor. Çünkü ben de hani böyle çünkü aslında birçok şeyin farkındayım. Ama sonuç olarak Amerikalı olan sensin ve sen orada doğdun büyüdün ve senin kulağın çok daha doğal bir yerde. Tabii. Benim mesela algımda eğer farklı yanlış düşünüyorsam lütfen düzelt. Tabii. Genellikle present perfect ile simple past şimdi biz Türkiye'de çok gramer bazlı öğretiliyor, tamam mı? Genellikle Türkiye'de değil Almanya'da. Ben Almanya'da eğitim gördüm. İşte present perfect yakın geçmiş zaman. Simple past geçmişte biten bir şey. Mesela gramer olarak doğru olan şudur. Mesela dünden bahsediyorum. Dün yemek yedim. I ate. I have eaten dememem gerekiyor gramer olarak. Ama mesela burada I have eaten yesterday desem bile bana şahsen yanlış gelmiyor. Yani oh wow that was so wrong. Oh my god you should not have said that gibi bir algıya girmem ben. Yani benim için present perfect ile simple past'ın arasında çok ufak bir fark var. Yani bazen kulağa batıyor ama çoğunlukla batmıyor. Bana. Şimdi sana nasıl geliyor hani bir Amerikalı olarak? Çünkü bence insanların en çok ilgisini çeken şey bu. Evet gramer farkı var. Şeye gireceksen TOEFL'a, YDS'ye falan bunları bileceksin. Okey. Ama genellikle gündelik konuşmada present perfect mi, simple past mi seni çok rahatsız ediyor mu biri bir zaman şunu kullanması gerektiği yerde şunu kullanırsa? Yani biri bana dese ki yesterday I have eaten food. Ben ben anlarım da yani ben sizi anlıyorum ama yani Türkçe bilmeyen ya da başka bir yani ikinci dili olmayan bir Amerikalı anlamayabilir gerçekten yani. Herhalde anlar ama böyle dur ne falan der. Yani hemen böyle belli olmuyor. Genelde İngilizce'de yani geçmiş zaman kullandığımızda belli bir zamandan bahsediyoruz. Yani dün bunu yaptım. I did this yesterday. Belli bir zaman dün. Yani işte geçen yıl şuraya gittim. İşte I did this last year. İşte belli bir zaman oluyor. Ama yani belli bir zamana bağlı değilse genel olarak yapmış olduğumuz bir şeyse o zaman büyük ihtimalle yani have. Mesela işte bu çok yaygın. Have you been to şurası? Have you been to İzmir? Have you been to America? Ben şey demiyorum. Yani dün gittin mi? Dün gitti mi desem did you go dedim. Ama belli bir zamana bağlı olmadığı için böyle genel olarak yani oraya gitmişliğin var mı? Yani oraya hiç gittin mi? Şeklinde sorduğum için yani have demem gerekiyor. Bir şey soracağım sana bak. Daha spesifik bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela sen bana geldin. Dedin ki hey man what's up? Have you seen the movie? Yani mesela bir film çıkmıştı. Gayet oturuyoruzdu. Sen bana dersen have you seen the movie? Şimdi ben burada dersem ki yeah I've seen it diyebilirim. Ya da şunu desem mesela yeah I saw it. Sana bir fark geldi mi şu anda? I've seen it. Yani I've seen it. Yeah I saw it. I've seen it derdin yani. I've seen it. Evet. Mesela saw it deseydim ne olurdu? Yani o zaman yani belli bir zamandan bahsediyorsun. Yani I saw it yesterday. I saw it. Tamam onu biliyorum. Ama mesela sana garip gelir miydi? Onun yerine onu kullanmam. Yani mesela ben sana orada I've seen it demedim. Dedim ki yeah man I saw it. Yeah. What about you? Blah blah blah. Devam ediyoruz böyle konuşmaya. O esnada cümlenin içinde akışta onu öyle kullansaydım seni rahatsız eder miydi? Amerikalı kulaklarına. Düşüneyim. Çünkü beni mesela etmezdi. Çünkü ben öyle bana çok büyük bir farkmış gibi geldi. Yani aynı durumda kullanılır ama yine farklı bir şey oluyor. Yani oturup düşündüğünde yani yine bir tanesinde yani belli bir zamandan bahsediyorsun ve bir diğerinde yani belli bir zamana bağlı bir şey değil. Şimdi mesela Türkçe'de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Türkçe'de o zaman ayrımı yok bizde. Bizde sadece past perfect'le o zaman ayrımı var. O da mişli geçmiş zaman. Yani yaptımla yapmıştım. Şimdi Türkçe'de mesela ben dün yemek yemiştim yerine dün yemek yedim desem bana böyle wow bir fark gelmiyor. Mesela biri bana yedim yerine yemiştim derse
ben şey demem. Hani bu gramer olarak olmadı bu şimdi ya da başka bir anlama geldi demem. Anlatabiliyor muyum? Mesela Almanca'da da var o. Almanca'da da simple past ile present perfect'te olan fark Almanca'da da var. Ve Almanca'da simple past yerine present perfect kullanırsan o fark bana çok şey gelmiyor. Hani bu biraz tuhaf oldu ama şimdi. Gelmiyor yani. Hani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani o bana İngilizce'de de aynı geliyor. İngilizce'de de çok. Bazen sadece böyle present perfect would have been better diyorum. Yani burada present perfect daha iyi olurdu. Mesela özellikle o have you ever seen, have you ever been to, blah blah blah. Did you ever go yerine have you ever been to derim mesela. Ya da have you ever seen. Yani bazı kalıplarda okey. O yüzden sana sormak istedim. Çünkü benim de her zaman bir Amerikalıyla konuşma fırsatım olmuyor. Yani bence bayağı büyük bir fark oluyor İngilizce'de. Yani o iki tense arasında. Ama Türkçe'de olmuyor dediğin gibi. Yani geçen şuraya gitmiştik. Geçen şuraya gittik. Yani çok farklı gelmiyor benim kulağıma. Yani aslında Türkiye'ye geldiğimde onu sormuştum. Onu hatırlıyorum. Bir arkadaş sormuştum. Ve böyle kaldı. Fark ne ya? Falan. Yani. Okay. So. Bize söylemiyor. Okay arkadaşlar. Şimdi 1,5 saat bir buçuk saat oldu. 2 şey daha alalım. 2 tane soru daha alalım. Ondan sonra bu yayını kapatalım. O yüzden son 2 soruyu alıyoruz. Ama güzel sorular olsun. Lütfen. Yani böyle dandik sorular gelmesin. Yani böyle güzel adam gibi sorular gelsin. Tamam mı? Bunun gibi. Okay. Deep grammar. Okay. Bak Umut sormuş bir soru. Umut mu? Ne zaman sordu? Bizim moderatör. Okay, curious. Onu yeşil olduğu için görüyorsun. Yes. Curious. Wonder. Yeah, let's do that. So curious. So I could say, I'm curious about something. Reşat, can you explain this? I'm curious about. I wonder what you're curious about. Yeah. I've always wondered what life is like in Germany. I've always wondered. There's nothing to wonder. Yeah. There's nothing to be curious about. Right. So burada curious bir sıfat oluyor. Wonder bir fiil oluyor. Herhalde burada gösterdiğimiz gibi bazen aynı durumda kullanılıyorlar. İşte ben Almanya'yı çok merak ediyorum. İşte I've always wondered about life in Germany. I've always wondered what life in Germany is like. Ama şöyle bir şey var. Şöyle Türklerin sık yaptığı bir hata var. Yani Türkler der. I wonder America falan derler. I wonder Germany falan derler. Yani öyle kullanılamaz. Yani direkt bir şey almıyor. Bir ne deniyor? Nesne mi deniyor? Bir nesne almıyor. Mesela diyebiliriz. I wonder what Almanya is like. What Germany is like. I wonder what Germany is like. I wonder how old Zach is. I wonder if Reşat has a girlfriend. You know, that kind of thing. But Still single. And then we could say, I'm curious about this. I've always been curious about whatever. Yani bazen aynı durumda kullanılıyorlar. Ama curious bir şey oluyor. Sıfat oluyor. Wonder bir fiil oluyor. Hem de wonder bir isim oluyor. I am filled with wonder when I look at the sky. Or whatever. Okay. Son sorumuza geliyoruz. Ne demek? You're welcome man. Son soru ne olsun? Güzel bir soru görüyor musun? Buna kadar steel workout'ın sorusu. What the? Gramer olmadan. Ne diyorsun? Gramer olmadan.
Gramer olmadan mı? Nasıl yani? Okay. Gramer olmadan konuşulmaz. Yes. Her zaman gramer vardır. Türkçe konuştuğunda da gramer kullanıyorsun, farkında Evet, olmadan. orada yani gramer olmadan Ben geliyor dedin. Türkiye falan. Aha, ben gelmek Gramer istemek olmaksızın. Türkiye desem yani pek anlaşılmaz. Okay. Last question arkadaşlar. Bunu yapalım. I have yet to make a video about blah blah blah. I have yet to I don't know. I have yet to what have I not done yet? I have yet to Proposed. I have yet to propose to my girlfriend. This is true. So Yes. that would be the same. That would be the same thing as I haven't proposed to my girlfriend yet. Bir saniye. Arkadaşlar, şu anda yayında 259 kişi var. Beğenmeyen herkes bir beğeni tuşuna bassın, beğeni tuşuna. Bir beğeni butonunu bir patlatalım. Evet, bakıyorum şu anda. İşte I have Hop, 400 oldu. Yemin ediyorum 400 oldu. I'm out. I have not bilmem ne yet yerine I have yet to diyebiliriz. Tamam mı? Ve onu yapmışken şunu da açalım. Who ve whom arasında, yani aslında yani bazı Amerikalılar yani whom kelimesini pek hiç kullanmaz. Ama kullananlar şey için kullanılır. Yani bir nesne olduğu zaman. Yani who are you? Yani sen kimsin? Yani dediğimde who dedim. Ama yani kimi dediğim zamanlar işte daha çok whom demem gerekiyor. Kim kimi şey yapar? Kim kimi ne yapsın? I don't know. Güzel bir aklıma gelmiyor. Güzel bir örnek aklıma gelmiyor. Who I have 6 missed calls. Yeah. Anyway. Dedim And none of them is my girlfriend. bir nesne olduğu zaman who değil de whom diyeceğiz. Bir nesne olduğu zaman. Evet, Reşat şey bakıyor. Telefonuna da bakıyor. Bu yayını kapatıyoruz. Arkadaşlar tekrar göstermek istiyorum. Birçoğunuz galiba hiç şey görmedi. Yani yayının başını hiç görmedi birçoğunuz. O yüzden tekrar bunları göstereyim. Kelimeler öğrenirken Türkçe düşünmek istemiyoruz. Türkçe düşünmemek için işte bu var. İşte şey. Bu görülüyor değil mi? Evet. Yes. Ondan sonra işte bu sıradan bir işte şey. Dictionary. Bir sözlük oluyor. Ondan sonra o değil. Ondan sonra Youglish. Onu kullanabilirsiniz. İşte videolar. İşte o kelimenin geçtiği videoları görmek için. Ondan sonra o kelimenin geçtiği cümleler görmek için Word Hippo. Onu kullanabilirsiniz. Ve bir sürü farklı şey de var ama bunlar şimdilik yeter. Abi ne diyorsun? Haftaya ne yapıyoruz? Arkadaşlar haftaya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz çünkü biz de bilmiyoruz. Haftaya Salı benim kanalımda, Dillendim kanalındayız. Henüz abone olmadıysanız gelin benim kanalıma da abone olun. Çünkü Zerk'le bir hafta benim kanalımda, bir hafta onun kanalında canlı yayınlar yapıyoruz. Hep öğretici, eğlenceli bir şeyler buluyoruz. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz ama gün geldiğinde bileceğiz ve kesinlikle öğretici ve eğlenceli olacaktır. Ben şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve Zerk senin emeğin için de teşekkür ediyorum tabii ki. Sana teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Biz şimdi bu yayını kapatıyoruz ama hepinizi seviyoruz ve iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar.